Herkese merhaba arkadaşlar, ben Bahadır. Last Sur Rehber Eğitim serimizin 4. videosuyla, kahraman geliştirme videomuzun da 2. kısmıyla sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzun konusu daha genel oyunculara hitap eden tank ordumuz ve nasıl geliştirilmesi gerektiği olacak. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Videomuza geçelim. Tank ordumuz daha olarak genel kitleye hitap eder. Çünkü bütün kahramanlardan daha önce kilitleri açılır ve bunları ücretsiz şekilde veya en az para harcayarak elde etmeniz daha kolaydır bu kahramanları diğer kahramanlara göre. Bu yüzden tank kahramanlarımızı birçok oyuncuların birçoğu orta segment oyuncuların neredeyse hepsi tank ordusu kullanır. Uçak ve füze ordularını daha ilerleyen zamanlarda daha güçlü oyuncular geçer. Bugün daha böyle dediğim gibi oyuncuların geneline ve ilk başlarda yeni başlamış oyunculara hitap etmesi için tank ordumuzu anlatacağız. Şimdi tek tek ilk başta dizilimden bahsedeyim. Bizim tank ordumuzun en iyi hali bu hali. Yani bu 5 tane kahramanı kullandığınızda bu kahramanlardan daha iyi bir tank kahramanı yok. Fakat bu kahramanların hepsi henüz sizin oyununuzda olmayabilir. Sizde şu anda tahminimce yani yeni başladıysanız Murphy ve Kimberly vardır. Diğer üçü şu an henüz size gelmemiştir. Bunlar dediğim gibi yakın zamanlarda zaten yavaş yavaş gelecektir. Ha gelene kadar ne yapacaksınız? Gelene kadar da hangi kahramanları kullanmanız gerektiğini ben size söyleyeceğim zaten. Şu anda hemen şunları çıkaralım. Bir kere Murphy zaten hepinizde var. Kimberly de zaten ya ufak bir harcamayla ya da zaten erken zamanlarda Kimberly'yi elde etmek gerçekten kolay. Kimberly'yi de elde ettiğinizi düşünüyorum. Violet zaten herkeste yine vardır. Mason. Ve bunun yanında eğer Marshall yoksa ki Marshall'ı elde etmesi de gerçekten çok erken zamanlarda hemen Marshall'ı kazanabiliyorsunuz. Ama hadi diyelim ki Marshall da yok. Marshall yerine de aynı şekilde Monica kullanarak bu orduyu en erken zamanda kullanabilirsiniz. Sizde bu kahramanlar bu arada bu şekilde gözükmeyebilir. Bu sezon 2'de ve sezon 1'de Violet ve Mason karakterleri değişime uğrayacak. Bunu zaten ilerleyen zamanlarda bahsederim ama bunlar çok önemli değil yani. Bunların eski hallerini de kullanmanız gayet yeterli. Bu şekilde bu haliyle bu orduyu kullanabilirsiniz. Ama Williams, Stedman ve Marshall'ı aldıkça Violet yerine Williams, Mason yerine Stedman, Monica yerine de Marshall'ın girmesi çok önemli. Yani bu haliyle en iyi hali bu hali yani bu ordunun. Marshall'ı aynen dediğim gibi yani bunları geliştirip en böyle temel seviye bir şekilde güçlü orduya sahip olabilirsiniz. Ama bu kahramanları aldım bitti değil tabii ki de olay. Hemen kahramanlarımızın özel olarak hangisinin ne işe yaradığından bahsedelim. Kimberly. Kimberly kahramanımız bizim için gerçekten en önemli, en temel kahramanlardan bir tanesi. Kimberly'yi biz hasar vurucu kahraman olarak geçen videoda bahsettiğimiz gibi hasar vurucu kahraman olarak kullanıyoruz. Patlama işareti var. Ve bu kahramanımızın becerilerinin neredeyse hepsini bende de gördüğünüz gibi en yüksek seviyeye çıkartmaya çalışacaksınız. Çünkü bu kahraman gerçekten çok güçlü bizim için. Kimberly'yi geliştirdikten sonra Williams'a gelelim. Bu arada kademelerinden bahsetmiyorum ama kademelerinin hepsinin de yani 5'e tamamlanması lazım. Bunların içinde önem vereceğiniz sıralama önce Kimberly, sonra da sırasıyla diğer kahramanları yüksek seviyelere yani yüksek kademelere çıkartabilirsiniz. Ama önce Kimberly'yi 5 seviye yapmanız diğerlerinden daha önemli. Ben gelişim yolu izlerken nasıl yapmıştım? Hepsini 3 yıldızı tamamlamıştım tek tek. Bütün kahramanlarımı 3 yıldızı tamamlamıştım. Bu 5 kahramanı yani. Sonra Kimberly'yi 5 sırasıyla diğerlerini de 4-4-4 5-5-5 yapmıştım. Bu şekilde siz de izleyebilirsiniz. Kimberly'den sonra Williams. Williams kahramanı bizim için kalkan bir kahraman. Yani ön sıralarda durup hasar üzerine çeken bir kahraman. Bunun becerilerini sol üstünü geliştirmiyoruz. Yani geliştiriyoruz ama çok az bir miktarda geliştiriyoruz. 20 seviye mesela bunun için yeterli fazla bile. Onun dışında şu iki özelliği Williams kahramanının için önemli. Çünkü niye bu Williams kahramanının direncini arttıran özellikler bunlar. Hemen yana geçiyoruz. Murphy de aynı şekilde sol üstünü geliştirmiyoruz. Sağ üst ve sol alt becerilerini geliştirip bu kahramanla dayanıklılığını arttırıyoruz. Statman kahramanı bir dakika hemen şundan bahsetmeyi unuttum. Williams kahramanı bizim için kalkan bir kahramandı. Murphy kahramanı da aynı şekilde bizim için kalkan bir kahraman. Yani bu da hasar üzerine çekecek.
Statman kahramanı bizim için hasar vuran bir kahraman. Bunun üstteki yeteneklerini fulllemeniz ve sol alttakini de yine geliştirmeniz önemli. Sol alttakilerin çok önemsiz değil ama diğer sol üsttekilere ve sağ üsttekilere göre birazcık daha geride kalan bir yetenek. Ama bunu da dediğim gibi geliştirmeniz önemli. Hemen son olarak Marshall. Marshall kahramanı bizim için artı, yani diğer kahramanları geliştiren bir kahraman. Bunun yetenekleri de sol üstteki hasar vuran bir yetenek. Bunu birazcık arttırabilirsiniz. Yani bu hemen en yükseğe çıkartmanıza gerek yok. Sağ üstteki yeteneği önemli. Çünkü sağ üstteki yeteneği bunun takımınızdaki kahramanlarının belli bir süre boyunca hasarını arttırmaya yarayan bir yetenek. Yani bunu yükseltmelisiniz. Sol alttaki pasifi de hem beceri bekleme hızınızı, süresini azaltıyor, arttırıyor yani. Hem de aldığı bütün hasarı azaltıyorsunuz yani belli bir miktarda. Ya bu da önemli ama yani dediğim gibi bu kahramanın en önemli yeteneği sağ alt üstteki. Diğerlerini de belli miktarda geliştirebilirsiniz ama çok da hani fark yaratacak bir durum değil açıkçası. Evet, dediğim gibi bu 5 kahraman bizim için önemli. Onun dışında Violet ve Mason da aynı şekilde. Violet Murphy'nin yedeği, pardon Murphy diyorum, Williams'ın yedeği, bu şekilde kullanabilirsiniz. Onun dışında Statman'ın yedeği Mason, Marshall'ın yedeği de nerede? Monica. Aynı şekilde, aynen. Hemen biz ordumuzun en güzel halini kuralım. Evet, bu bizim en temel, en böyle genel olarak oyuncu kitlesine hitap eden ordumuz. Şimdi oradan bahsettim. Bu video bu kadar değil. Hemen bir şeyden daha bahsedeceğim. Sıcak fırsatlara geldiğinizde, burada şu anda yok ama sizde bu sıcak fırsatlarda kahraman savaş biletleri olacaktır muhtemelen. Belli aralıklarla sürekli olarak bu kahramanların neredeyse hepsinin savaş biletleri gelecek. Bu savaş biletlerinin hepsini almak zorunda değilsiniz. Fakat benim önerimi soracak olursanız, eğer para yatıracaksanız ve hani para en uygun şekilde az miktarda para yatırmak istiyorsanız, savaş biletlerini almanız sizi ilerleyen aylarda, ilerleyen oyun zamanlarında daha rahatlatacaktır. Çünkü ben şunu söyleyen çok fazla arkadaşım tanıdım. Diyorlar ki yani evet, çok para yatırmadık ama şu anda mesela bütün uçak kahramanları keşke bende olsaydı, daha kolay elde edebilirdim savaş biletiyle. Keşke hepsini alsaydım diyor yani. Anladınız mı? Çünkü ilerleyen zamanlarda sadece tankta kalmayacaksınız. Uçağa veya füze ordusuna geçmek isteyeceksiniz. Çünkü daha da güçlenmek isteyeceksiniz. Bunun için diğer kahramanları savaş biletlerinde çok daha karlı bir şekilde, daha yüksek miktarda elde etmeniz daha kolay. Bu yüzden ben size bütün kahramanların savaş biletlerini almanızı öneririm. Evet, benim önerim bu şekilde. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Bu videomuzda sadece bu kadar olsun. Daha fazla uzatmayayım. Diğer videolarımızda birazcık daha ileri segment, birazcık daha fazla para yatıran ve biraz daha üst seviyelerde güçlü olmaya çalışacak olan diğer videomuzda birazcık daha üst segmentlerde daha güçlü ve daha fazla para yatıran oyuncularımıza yönelik bir hani video çekeceğim. Şimdilik bu videomuz bu kadar olsun. Yeni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı, kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.